Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle rallicilik, rally metası ve rally liderliği hakkında konuşuyor olacağız. Rally metasına gelmeden önce rally liderliği ne şekilde tercih ediliyor krallıklarda? Bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Birinci, ikinci KVK'da bizim oyuncu kitlemizin çok fazla böyle rally metasında yer alan komutanları kassa bile T5 teknolojisine sahip olmadıkları için rally açmaları çok mümkün olmuyor. Sonrasında 3. KVK'dan itibaren genelde yaygın olarak bizim oyuncu kitlemiz daha fazla T5 sahibi olabiliyorlar. O aşamada da Attila Takeda rally metasını domine ettiği için çok fazla Attila Takeda'ya birikim yapmış durumda değillerse yine rally açamıyorlar. Zaman alıyor bizim oyuncu kitlemizin rallici olması ama ne gerektiğini ve nelerin bu alanda etkili olduğundan bahsedelim. Birazcık ralliciliği anlatalım istedim. Öncelikle rally açan kişinin teknolojisi geçerli olduğu için T5 teknolojisine ulaşmanız sizin için en önemli nokta. Ondan sonra o bulunduğunuz zaman diliminde, yani işte 2. KVK'nın işte rally açmaya uygun komutanlarının full olması sizin için önemli oluyor. Sonrasında da bulunduğunuz krallıktaki en iyi ekipmanlara sahip olan kişiler tercih ediliyor. O rally metasına uygun komutanları hazır olan kişiler arasından. Ona göre bir sıralama yapılıyor. Yani ekipmanları en iyi durumda olan krallıktaki Attila Takeda sahibi 3. KVK'da ilk rallici olur. Ondan sonraki en iyisi 2. rallici olur. Yani birincinin rallisi Bitip şehrine dönerken diğer rally açar şeklinde ilerliyor. Onun dışında bir de counter rallicilik var. Yani sizin rallinize rally açıldığında rally açmakla görevli olan kişi vardır. Krallıklar bunu işte ekipmanlara göre ve işte ön koşulları sağlamasına göre tercih ediyorlar ve bu şekilde görevlendirmeler yapılıyor. Yani counter rallici görevlendirmesi ayrıdır. 2. rally görevlendirmesi ayrıdır. Yani bu şekilde ilerler süreçler. Bir de hani 1. rallici, 2. rallici olduğu takdirde sadece orada kalmıyor olay. Kingsland'de birçok bayrak savaşı oluyor. Yani birden fazla bayrağı ralliler açılıyor ve bu yüzden krallığınızda daha fazla Attila Takeda bulunması gerekiyor ki onu da yedekleyebilecek ralliler açılabilecek şekilde kombinasyonlar kurulsun ve bu sistem yürütülsün ve yönetilsin şeklinde ilerliyor bu süreç. Metadaki komutanı halletmek ve ekipman düzeyinde en iyilerden olmak en büyük şartlar. Bu üçünü sağlamanız gerekiyor rallici olabilmeniz açısından. Bu hesap mesela şu anda fena durumda değil ama herhangi bir şekilde 1. rallici değil, yani rally lideri değil veya işte 2. rallici olacak konumda da değil. Çünkü ekipmanları çok daha iyi olan hesaplar var bizim krallığımızda. O nedenle bu hesap biraz daha counter rallici diyebileceğimiz noktada. Kendi lafımı balla kesiyorum. Hepinize yeni yılda sağlık, mutluluk ve bol kazançlar diliyorum dostlar. Kanalımız 550 abone olmak üzere. Gittikçe büyüyoruz. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. 2021'de beraber kanalı büyütmeye devam ederiz inşallah. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Devam. Counter Rally'de krallığa göre değişiyor ama ağırlıklı olarak beceri hasarı vuran komutanlarla tercih edilen bir şeydir Counter Rally açmak. Çünkü Attila Takeda rallisini geri Attila Takeda açtığınız zaman Attila Takeda rakibini yavaş erittiği için, yani beceri hasarı çıkarmadığı için aslında rally'yi daha geç savuşturmuş oluyorsunuz. Evet, Attila Takeda'nın normal saldırı ve karşı saldırısından verdiği hasarlar, hastane masrafları karşı tarafa daha ağır oluyor ama Counter Rally'nin asıl mantığı rakibin rallisini bir an önce eritmek olduğu için daha çok beceri hasarı komutanlarıyla kombin edilerek açılan bir rally türüdür Counter Rally. Örneğin mesela işte Osiris maçlarında Cengiz YSG'nin Attila Takeda'ya karşı Counter Rally'de kullanıldığını görürsünüz. Çünkü maksimum beceri hasarını hızlı bir şekilde çıkartıp rally'yi hızlı bir şekilde savuşturmayı istedikleri için bu şekilde yürür bu süreç. Onun dışında biraz daha şeyler üzerinden ilerleyelim. Yani KVK'lar üzerinden ilerleyelim. Şimdi dostlar, öncelikle 1. 2. KVK'da bizim oyuncu kitlemizin rallici olma gibi bir durumu söz konusu olmuyor. Çünkü ilk saydığımız şartı sağlayamıyoruz ağırlıklı olarak. T5 teknolojisine ulaşmak. Low spender'dan, yani az harcayandan biraz daha fazla harcayanlar 2. KVK'da bu statüyü sağlayabiliyorlar. O tarz bir oyuncuysanız tabii ki rally metasında bulunan komutanları sağlamış ve rally açabiliyor oluyorsunuz. 1. KVK'da rally metasına dahil olan komutanları kasamadıysanız ne yapacaksınız? Krallığınız için mümkün olduğunca destekçi olmaya çalışacaksınız. Rallileri asker atacaksınız, bayrakları asker atacaksınız ve gelişiminize odaklanacaksınız. Dolan AP'nizi bol bol harcayacaksınız ve ordularınız sürekli dışarıda farm yapıyor olacak. Şehirde bekletiyor olmayacaksınız ki bir sonraki KVK'ya daha çok katkı verebilecek şekilde krallığınıza destek olabilin. 2. KVK şu anlamda önemli. 2. KVK'da 1. KVK'ya göre az harcayanlar, low spender'lar biraz daha gelişmiş olduğu için daha kalabalık savaşlar ve daha çetin savaşlar geçiyor. Bu anlamda krallığınıza destek olabilme adına çok daha fazla gelişim sağlamanız gerekiyor o döneme. Evet, T5 açmamış olabilirsiniz ama alanda yaratacağınız kalabalık ve rally ve bayrakları dolduruşunuzla
daha etkin görevler almanız önemli. Çünkü rakip krallıklarda da aynı şekilde bu süreç ilerliyor ve biraz da ilk KVK'nın senaryosunda ilerliyor olduğunuz için ikinci KVK'da da çok fazla böyle bayrak var ve ilk andan itibaren savaşlar başlıyor ve sonuna kadar sürdüğü için krallıklar pes etmediği sürece biraz daha savaşın içerisinde olmanız gereken bir süreç oluyor. Bu yüzden de gelişiminize odaklanmanız gerekiyor ikinci KVK için. Hazırlığınızı iyi yapmanız gerekiyor. Üçüncü KVK ile ilgili şunu söyleyeceğim. Atilla Takeda metası başlıyor. Oyunun şu anda en yaşlı krallığında bile Atilla Takeda rally metasında en önde, en gözde olan ralliciler şeklinde ilerliyor komutan olarak. Başka hangi rally komutanları kullanılıyor oyunun dönemlerinde? Biraz da ondan bahsedelim. Şimdi ikinci KVK'da işte süvariler, Cengiz Saladin, Cengiz YSG, işte piyadeler, Richard Alex YSG şeklinde kombinler kullanıyor. Okçularda T5'e ulaşmış okçu hesaplar için aslında çok keyifli bir dönem yaşanıyor ufak da olsa. Edward kasmış oluyor o hesaplar çoğunlukla ve Edward'ın oyunda tek parladığı yer diyebiliriz yani dönemsel olarak. İkinci KVK'da Edward, Tomris'le ve YSG ile güzel ralliler açabiliyor. Bu komutanların o dönemlerde neden iyi işler yapabildiğinden bahsedelim. Şimdi dostlar, o dönemlerde hesaplar çok fazla T5 seviyesine ulaşmış olmuyor. Ulaşmış olsa işte komutanları çok iyi durumda olmuyor. Bu anlamda ralliler sıvarmlanarak cezalandırılamıyor. Ama ikinci KVK'daki açılan ralli türlerinin hepsi aslında sıvarmlanmaya müsait ralliler. Bu yüzden de rahat bir şekilde ralli açabiliyor hesaplar. Yani T5 teknolojisi tabii ki gerekiyor. Ama sıvarmlanmaya karşı bir doğal koruma diyelim. Hani şartları yeterli olmadığı için koruma sahibi oluyor o ralliler aslında. Ama 3. KVK'ya gelindiğinde siz 2. KVK'da rally metasında var olduğunu söylediğimiz komutanlarla rally açtığınız takdirde şöyle şeyler yaşıyorsunuz. Direkt etrafınızı 310k T5'lerle dolu komutanlar sarıyor ve sizi sıvarmlamaya başlıyor. Açtığınız rallinin verdiği zarardan çok daha fazla ralliniz zarar göreceği için bu komutanlar kullanılmıyor. Atilla Takeda rallisi oyunda meta yaratmasının sebebi de bu noktada ortaya çıkıyor. Karşı saldırı hasarı size sıvarm atan düşmanlara çok fazla hastanelerine, asker düşmelerine neden olan bir stat olduğu için Atilla Takeda'da fazla bulunan bir özellik olduğundan, stat olduğundan dolayı sıvarmlanmak ilk etapta tercih edilen bir şey değil. Yani Atilla Takeda rallisi cezalandırabildiği için sıvarmlanmaz, caydırıcı unsuru vardır. Yeri geldiğinde sıvarmlanabilir. Yani yeri geldiğinde sıvarmlandığında görürsünüz. Mesela bizim kendi KVK'mızda şöyle bir durum olmuştu. Garnizon komutanını bizim garnizon oyuncumuz yetiştirememişti. İçeride garnizona uygun bir komutan yoktu ve biz 20 kıta gayet güzel rally'yi sıvarmladık. Hastane olarak çok fazla masraf aldık. Bize zarar verdi bu durum ama mecburduk onu yapmaya. Çünkü bayraktaki askerler çok fazla hırpalanacaktı ya da bayrak yanabilirdi. Böyle durumlar yaşadığınızda Atilla Takeda rallisinde sıvarmamak zorunda kalabiliyorsunuz dostlar. Onun dışında 3. KVK'dan itibaren Atilla Takeda rallisi metada devam ediyor. Başka komutanlar olarak neler var ondan bahsedelim. Yani 3. KVK ile birlikte rally olarak neleri görüyoruz? Mesela Guan Yu ve İskender'i çok fazla görürsünüz. Ama KVK'lardan çok daha çok Osiris maçlarında görürsünüz. Çünkü bahsettiğimiz üzere sıvarmlanmaya müsait bir rally türü olduğu için alanı kazanmadan bu rally'yi çok fazla açmanız mümkün olmuyor. Cezalandırılıyorsunuz. Yani az önce bahsettiğimiz gibi T5 kıtalar 310k işte %50 genişletmeyle sizi sıvarmlıyorlar ve rally'nizin verdiği hasardan daha fazla hasar alacağınız için bunu tercih etmiyorsunuz. Okçuda da bir nebze piyade rallisine göre daha az sıvarmlanmaya tercih edilen bir rally türü var. O da Ramses YSG. Ramses YSG, YSG'nin alan becerisinden dolayı biraz daha okçuların sıvarmlanmayacağını düşündüğü bir rally. Ama yine de 20 tane kıtanın 310k genişletmeyle sıvarmladığı takdirde rahat bir şekilde rally'nin verdiği zarardan daha fazlasını verdiği bir rally olduğu için yine çok fazla görmüyoruz. Bunun sebebine gelelim. Atilla'nın sıvarmlandığında her rakibe karşı saldırıyla cevabı var ama okçu rallisinin YSG'nin alan becerisiyle bir karşılığı oluyor. O da işte YSG'nin alan becerisi 5 tane düşmana vurabildiği için ve etrafında işte 5'ten daha fazla düşman ona vurduğunda diğer hedeflere vuramayacağından kaynaklı olarak aldığı zarar verdiği zarardan daha fazla oluyor ne yazık ki. O yüzden de Atilla Takeda rallisi oyunda tartışılmaz tek rally haline geliyor 3. KVK döneminde. Sonraki dönemlerde neler oluyor? Yine 4. KVK'da Atilla Takeda rallisi gözde olarak devam ediyor. Ekipmanları iyi olan rally liderleri açmaya devam ediyor. Sonrasında 4. KVK sonrası bu işte Heroic Anthem dediğimiz yeni nesil KVK'da bazı krallıklar kendilerinde daha az para harcayan oyuncular olduğu için savaş alanına çıkamıyorlar. Rakiplerine göre daha az para harcayan oyuncular varsa daha az kıtayla çıktıkları için yani çok fazla para harcayanlar 600k kıtayla alana çıkarken
O krallıktaki insanlar, yani daha az para harcayan insanların olduğu krallıklar 400K'ya 450K'ya ulaşabildiği için çok fazla alanda savaşmayı tercih edemiyorlar ne yazık ki. O yüzden de en fazla bayraklarını birazcık savunmayı deneyebiliyorlar. Bayraklarını savunmaya denedikleri zaman da Atilla Teke'de rallisi açmıyor o krallıklar. Yani güçlü olan krallık tarafları. Atilla'nın arkasına nasıl olsa sıvarmlamayacaklar bizi diye düşünerek Atilla'nın arkasına Maurya, Chandragupta Maurya'yı koyuyorlar ve 1,5 kat civarında daha fazla hasar veriyorlar garnizona. O rallinin sonucunda da zaten rakip taraf savaşmayı bırakıyor. Bu tarz bir rally metası ilerliyor oyunda. Bir de şundan bahsetmek istiyorum dostlar. Siz hani işte bu free to play'siniz, low spender'sınız, 3. KVK'ya kadar çok fazla zaten hesabınız gelişmiyor rally liderliği için. İşte 3. KVK'da da Atilla Takeda'yı bir anda kasamıyorsunuz. Ne zaman rallici olabilirsiniz? Mesela 4. KVK'nızı yaparsınız ve Heroic Anthem'e girmek istemezsiniz. Atilla Takeda'nızı kasmış bir süvari hesabınız vardır. Gidersiniz 2. KVK'ya. 2. KVK'da Cengiz'inizle, Saladin'inizle veya YSG'nizle ralliler açarsınız. Eğlenirsiniz. Sonra Atilla Takeda'nızla 3. KVK'da rally lideri olursunuz o krallıkta. Bunu yapmanız durumunda da o krallıkta biraz daha saygın bir yere ulaşırsınız rally lideri olduğunuz için. Gireceğiniz valilerde öncelik tanınabilir ve krallığın işte etkinliklerinde, işte bu güç arttırma falanlarda biraz daha ayarlı olan krallıklara gittiyseniz size yine öncelik tanınıp ödül verilebilir. Bu şekilde kendinizi daha iyi noktalara götürebilirsiniz hesabınızı. Yani gelişkin bir noktaya gelmiş krallığa kadar hesabınızı kastıktan sonra yeniden 2. KVK'ya dönüp hesabınızın keyfini orada çıkartabilirsiniz dostlar. Bunu da öneririm. Böyle eğlenebilirsiniz yani. Rallicilik yapabilirsiniz. Benim rallicilikle ilgili söyleyeceklerim şu an için bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan sorular varsa lütfen yorumlar kısmında bana sormayı unutmayın. Sizler için cevaplandırıyor olacağım. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız kanala abone olup beğendiğiniz içeriklere bir beğeni bırakabilirsiniz. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşça kalın.